Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bir çay bardağı sıcak suyla kabarmalara doymayan yumuşacık sünger gibi kek tarifi videosu hazırladım. Hemen lafı hiç uzatmadan bu güzel kek tarifimizin buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk önce kekim için kullanacağım meyve şekerlemelerin içine 1 yemek kaşığı un kullanıyorum. Bu sayede kek hamurumun içinde dibe çökmemiş olacak. Sizler de böyle yaparsanız bu sayede hamurunuzun içinde kullandığınız meyve şekerlemeleri dibe çökmemiş olacak. Unla karıştırdıktan sonra meyve şekerlemelerimi kenara alıyorum. 3 adet yumurtamın üzerine 1,5 su bardağına yakın toz şeker ekliyorum. Tabii ki tam olarak 1,5 su bardağı değil. 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı kadar toz şeker yeterli geldi. Yumurta ve sütümü öncesinde mutlaka oda ısısında yarım saat bekletmeye özen gösteriyorum. Bu sayede kekiniz daha güzel, yumuşacık ve kabarmış olacak. Yumurta ve toz şekerimi ilk önce düşük sonra yüksek ayarla beyaz köpük krema kıvamını alana kadar güzelce karıştırdım. Bu aşamada 1 çay bardağı sıcak suyumu ekliyorum. Suyumuz yalnız kaynar olmayacak. Poğaçaya eklediğimiz kadar da ılık olmayacak. El yakmayacak sıcaklıkta olması yeterli. Suyumuzu bir anda değil 3 aşamalı olacak şekilde yumurtalı karışımımıza ekleyelim. Sıcak su ekleyince de kesinlikle yumurta kokusu olmuyor. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. 1 su bardağı sütümü de ekliyorum. Bu arada kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Malzemelerimi bu aşamada spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Yumurtamın köpüğü sönmeyecek şekilde karıştırmam yeterli olacak. Sıvı malzemelerimi biraz karıştırdıktan sonra unlu karışımımı süzgece alıyorum ve eleyerek kek malzemenin içine ekleyeceğim. 2,5 su bardağı un ekledim. 1 paket vanilya, 1 pakette kabartma tozu ekleyeceğim. Tabii ki un eklemesi sonrasında yapacağım. 2 yemek kaşığı tepeleme olacak şekilde nişasta kullanıyorum. Mısır nişastası kullandım. Sizler dilerseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Unlu karışımını da güzelce eledikten sonra spatula yardımıyla biraz karıştıracağım. Sonrasında mikserimin düşük ayarıyla karıştıracağım. Sizler dilerseniz sadece spatula yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Ben mikserin düşük ayarıyla karıştırmayı tercih ediyorum. Mikserimin düşük ayarıyla çok az karıştırmış olduğum kek hamurumun kıvamını kontrol ediyorum. Biraz akışkan olmuş. Üzerine 1,5 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Tabii ki sizlerin kullandığınız un markasına ve kullandığınız yumurtaya göre de bu kıvam değişebilir. Lütfen kontrollü şekilde benim gibi kontrol ederek un eklemesi yapabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı tekrardan un ekledikten sonra gördüğünüz gibi kıvamı tam yeterli geldi. Yani yaklaşık 3 su bardağına yakın un kullanmış oldum. Kuru meyveli karışımımı da kek hamurumun içine ekliyorum. Spatula yardımıyla her yerine eşit şekilde dağılımını sağlıyorum. Kekimde kuru meyve tercih ettim. Tabii ki sizler dilediğiniz malzemelerle yapabilirsiniz. Güzelce kuru meyvelerimle de kek hamurumu karıştırdıktan sonra kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Artık kıvamı hamurumun yeterli. Yağlamış olduğum öncesinde kek kalıbıma hamurumu biraz karıştırıyorum ve tekrardan kek kalıbıma döküyorum. Kek kalıbımı tereyağla yağladım. Sizler katı yağla da yağlayabilirsiniz. Hamurumu güzelce kek kalıbıma döküyorum ve içindeki hava kabarcıklarının çıkması için tezgahıma birazcık tabanına vurduktan sonra üzerinde bu şekilde kuru meyvelerimle tekrardan gezdiriyorum. Kekimi pişirmek üzere öncesinde ısıtılmış 175 derece alt üst fansız ayarda orta tarafın bir altında pişirmeye fırınıma koyuyorum. Kekimi güzelce kabarıp kızarana kadar ilk önce 175 derecede pişiriyorum ve sonrasında 165 derecede alarak kekimin içinde güzelce çekmesini sağladım ve gördüğünüz gibi çok güzel kekim kabardı arkadaşlar. Sizler de bu tarifle yaparsanız çok güzel kabarıp sünger gibi kekler elde edebilirsiniz. İlk önce kalıbımda 5 dakika kadar dinlendireceğim ve sonrasında kalıbımı ters çevirerek servis tabağına kekimi aldım.
Kalıbı da yapışmadan kolaylıkla kalıbından ayırmış olduğum kekimin hemen şimdi keserek bir dilimini sizlere yakından da göstermek istiyorum. Kuru meyvelerle de sizler de evinizde top kek lezzetinde kekler kolaylıkla çocuklarınıza yapabilirsiniz. Sizlere kekimi de hemen bir dilimini yakından göstermek istiyorum. İçinin de çok güzel sünger gibi dokusu oldu. Sizler de daha önce bir çay bardağı sıcak suyla bu kek tarifini denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten gönül rahatlığıyla denenebilecek çok güzel kek tarifi oluyor. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.